Evet, şimdi Peugeot 508'in kadrajını sökmeyi göstereceğiz arkadaşlar. Çünkü ben internette çok araştırdım. Peugeot 508'in kadrajını nasıl sökeceğimi hiçbir uluslararası videoda bulamadım. Belli başlı sitelerde böyle ufak tefek sadece ok işaretleriyle şuradan şuradan gibi gösteriyor ama tam anlamıyla hiçbir yerde açıklanmıyor. Dolayısıyla bunu sökeceğiz. Bunlar diğer 3008'lerde veya 5008'lerde olduğu gibi şuraya ve şuraya ince bir şeyler sokarak, hani buradaki tırnağı attırarak çektiğinizde gelmiyor arkadaşlar. Çünkü tam şurada ve şu noktada, şurada ve şu noktada silindirin arkasında tork vidaları var. Dolayısıyla bu tork vidalarını çıkarmak için şu gördüğümüz parçayı, ve şu gördüğümüz parçayı sökmeniz gerekiyor. Bunu ben daha önceden bir kere söktüm. Dolayısıyla sökecek arkadaşlara şimdi hassas bir parça olduğu için sökmesinin inceliklerini göstereceğiz. Burada içeride tırnakları var. Böyle 10 santim aralıklarla aşağı yukarı tırnakları var. Bu tırnakları attırarak kendinize doğru alıyorsunuz ki şuradaki tork vidasına ulaşmak için. Tork vidasına ulaştıktan sonra zaten göreceksiniz, bu tork vidalarını söktüğünüzde bu otomatikman direkt çıkacak. Şimdi yavaş yavaş sökümüne geçelim. Arkasından nasıl söküleceğini gösterelim. Şimdi bunu sökmeniz için arkadaşlar bunun ince bir noktası var. Bunu şu şekilde, yani şu şekilde kaldırmıyorsunuz. Çünkü içeriye saplanmış vaziyette duruyor. Yani çıkarmanız gereken nokta, güç uygulamanız gereken nokta kendinize doğru olması gerekiyor. Yani bunu buradan aşağıdan kanıttırdığınızda bunu böyle yukarıya doğru asılmayın. Çünkü bu zaten içeriye saplı vaziyette duruyor. Hani yönü de önemli. Arkadaşlar şu şekilde bunları soktuktan sonra buraya şöyle şu şekilde güç uygulamamız lazım. Ama hani mesela tornavida gibi böyle esneme yapmayan şeylerle bunu buraya sokup böyle yapmayın. Hani daha çok böyle buraya soktuğunuzda hani şöyle işte şu şekilde hafif hafif güç vererek bunu çıkarmaya çalışacaksınız. Aynı şekilde şurada da görüyorum bir tane. Şurada da görüyorum bir tanesini. Yani dikkatli bir şekilde bu parçaları arkadaşlar yerinden almaya, yani bunu hani tabiri caizse kızaklama yöntemiyle almaya çalışıyorsunuz. Şöyle değil mi? Şu şekilde. Şöyle kendinize doğru arkadaşlar, bakın kendinize doğru şöyle hafif asılacaksınız bu parçayı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle gösterelim nereye oturduğunu, bakın bunlar şu yuvalara oturuyor ve şöyle klipsleri var bakın bunların. Dolayısıyla siz bunu buradan soktuğunuz zaman bu şunun oturduğu yerle şunun arasına giriyor ya da girdiği kadar. Sonra siz bunu bu şekilde böyle yaptığınız zaman parmaklarınızı şuraya sokun. Sokabildiğiniz kadar, çok da zorlamayın ve bu şekilde kendinize doğru şöyle bunu çekin. Bunu çektiğiniz zaman bu parçayı böyle alırsınız. Bunu şöyle iyice bir yere koyun. Bu şekilde yuvalarından söktünüz. Şimdi istersen gösterebilirsin. Tam şurada bir tork olduğunu göreceksiniz, bakın. Tam şurada. Bu parçayı sökmeden arkadaşlar bu kadrajı buradan alamazsınız. Bir tane de şurada var aynı şekilde. Şimdi bunu da sökeceğiz. Arkadaşlar bunu sökmek için de şöyle bir tork ucuna ihtiyacınız var. Bu muhtemelen valla T20 yazıyor ama 10 numara olabilir. Böyle elinizde bu tarz bir uç takımı varsa onlardan deneyerek bulabilirsiniz. Şimdi takalım. Şu şekilde. Şöyle dikkatli bir şekilde alıyoruz. Şöyle bir vida olduğunu göreceksiniz. Bunu şöyle vitesin yanına bırakalım. Sen de istersen diğer tarafı sök abi. Aldın mı? Bu taraf, sol taraf daha farklı. Hani taktığınız zaman parçanın oraya tam oturabilmesi için şöyle bir aparat takmışlar. Bunu kaybetmeyin arkadaşlar. Şimdi bunu alacağız buradan. Bunu bu şekilde dikkatli bir şekilde kendinize doğru çektiğinizde bunun size doğru geldiğini göreceksiniz.
Şimdi arka tarafta şöyle iki tane soket var arkadaşlar. Bu şekilde iki tane soket var. Bu soketi sökerken dikkat edin. Özellikle şu sokete, öncelikle bunu göstereyim istiyorsanız. Şimdi şu soketi sökerken arkadaşlar bunu bu şekilde tutup asılmaya çalışmayın. Şurada siyah bir anahtar var. Bu siyah anahtarı normalde şu şekilde attırmanız gerekiyor. Bunu bu şekilde attırmak için de şurada beyaz bir noktası var. Bu beyaz noktaya basıp bunu bu şekilde sağa atıyorsunuz. Bunu ittirmeye devam ettikçe, bakın bunu ittirmeye devam ettikçe parçanın kendi kendini çıkarttığını göreceksiniz. Arkasından da şu parçayı rahatlıkla bu şekilde alabilirsiniz. İşte arkadaşlar, kadrajımız bu şekilde oluyor. Şimdi yukarı gideceğiz. Arkasından bu kadrajı açacağız. Şunu sökelim. Bu şu soketin girdiği yol bilgisayarı. Şimdi şunları sökeceğiz. Bunlarla aynı aşağı yukarı da ayrı koyalım. Şimdi burada şunu direkt alsak, şu şekilde bunu aldığımızda işte motorlar bunlar. Bunlar böyle 5 tane motor. İşte devir göstergesi, hız göstergesi, yakıt göstergesi, bu yağ sıcaklığı göstergesi. Bu da bizim çalışmayan hararet göstergesinin motoru. Bu motoru biz yenisiyle değiştireceğiz. İnşallah bunu başarabiliriz. Motorların hepsi birbiriyle aynı görünüyor. İnşallah aynıdır. Bunu çekmek için şunlardan ayırmam lazım şimdi. Bu tarafa ayırdık. Bunu bu şekilde aldık arkadaşlar. İşte olay bu. Mevzu bu. Bu gösterge, şu bizim hararet göstergesi, bu çalışmıyor, tepki vermiyor. Yakıt göstergesi ve sıcaklık, yağ sıcaklığı göstergesi çalışıyor. Ancak şu çalışmıyor. Biz hararet müşürünü değiştirdik. Hani soğutma ile ilgili olan bütün sistemimizi kontrol ettik, ancak bu sistemin bizde çalışmadığını gördük. Farkındaysanız bir direnç noktası oluşturmuyor. Hani motor dönüyor. Ben önceden bunu söküp tekrardan yerine taktığımda hani hararet göstergesi sonra şöyle falan oldu. Sonra araba çalışınca şöyle indi falan. Ondan sonra tekrardan işte böyle çalıştırdığımda yine şu şekilde sıfırın altında arkadaşlar. Şurada duruyor. Bakalım biz bunu değiştireceğiz inşallah. Olur. Şimdi bunun püf noktası şu kısmı sökmekte zaten. Bütün olay biraz burada kilitleniyor. Şunu çıkarttım ben şimdi. Arkadaşlar bunu bu şekilde kendinize doğru şuradan elinizin şu noktalarından, şu siyah yerden, zeminden destek alarak hani şu şekilde bir işlem yapın. Yani şöyle tutup bunu bu şekilde kendinize doğru güçlü bir şekilde asıldığınızda bu parça bu şekilde gelmeli. Şimdi motoru sökerken şurada 3 tane tırnak var.
Bu 3 tane tırnağı geriye doğru şu şekilde buralarda yaptığımız gibi yaptığımızda bu motoru bu şekilde alabiliriz gibi görünüyor. Buradan kurtaralım. Bir de oradan kurtaralım. Şöyle yapalım. Şöyle. Şu şekilde motorumuzu çıkardık arkadaşlar. Bakın burada güç aldığı yerler var bu motorun. Yuvaya şu şekilde oturuyor arkadaşlar. Bu motoru normalde Türkiye'de bulamazsınız. Ben bulamadım. Dolayısıyla AliExpress'ten sipariş verdim. Geldi. Şimdi takacağım. Ve denemeye çalışacağım. Motorlarımız burada arkadaşlar. Biz 5 tane aldık. Şimdi bu motorumuzu buraya bu şekilde uygulayacağız. Ama dikkat etmemiz gereken nokta, bu motoru takmadan önce hararet göstergesinin 0 olduğu nokta olacağı için hani biz böyle bunu 0 noktasına getirdik. En dip noktasına getirdik. Şimdi bu şekilde yerine takacağız. Şöyle buraya yerine motor gelecek diye umut ediyoruz. Herhalde oturdu. Yeni motor bir tık daha kalın abi. Bir tık daha kalın. Yani yarım milimetre falan daha kalın. Ama hani böyle oynama yapmıyor. Yani sıkıntı yok gibi. Yani oturdu. Önemli olan da o soketlerine girmesi onun. Takarken tabii buna dikkatli olacağız. Çünkü biz ona güç uyguladığımızda o arkaya gelecek. Şimdi şundan kurtarıp motorun içine bu parçayı takacağız arkadaşlar. Nasıl oldu? Şöyle gösterelim. Herhalde oldu, değil mi? Evet, orada bir direnç noktası yakaladık. Güzel. Şimdi bunu kapağına da yerine dikkatli bir şekilde oturtalım. Evet, yani burada bir direnç noktası yakaladık arkadaşlar. Aynı burada olduğu gibi ve burada olduğu gibi. Şurada biraz kaymış. Bu da normalde burada olması gerekiyor. İşlem bu gibi. Şimdi arkadaşlar soketleri yerine takacağız. Soketlerini yerine takarken de nasıl bir işlem yaptığımızı hatırlayın. Bunu buraya taktık. Bunu buraya bu şekilde soktuk. Farkındaysanız şu siyah parçadan bir direnç oluşuyor. Siyah parça ileriye doğru ittirip bu parçayı bu şekilde yerine oturtturmuş oluyoruz. Bu bir. Şurada ikincisi bizim yol bilgisayarımız. O da aynen klasik bir soket olarak yerine bu şekilde giriyor. Oturur. Şöyle koyup oturtmadan şu şekilde bunu tutup kutup başımıza takıp temiz hala doğru. Sıfırlamamış mı? Sıfırlamamış. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bunu taktık. Çevirdik. Motor arızası. Neyse bunu sonra biraz zaman sonra şey yapıyor. Yapmayı kesiyor. Bak hararet göstergesi biraz yukarıda, bak gördün mü? Yukarıda kalmış. Evet. Hararet göstergesi biraz yukarıda kalmış. Yakıt göstergemiz doğru. Onu biraz aşağıya alırız biz almasına da. Çalıştıralım arabayı. Bu benim yol bilgisayarım. Yol bilgisayarımız çalışıyor. Her şeyimiz çalışıyor. Arabanın biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Biraz gösterge yukarıda kalmış. Değil mi? Onu biraz aşağıya alırız. Şöyle bir 2 birim kadar. 2 birim kadar aşağıya alacağız. Yani orada bir direnç noktası oluşturmuştuk. Muhtemelen takarken motoru biraz yukarı kaydırmış olabilir. Normalde nereden çıkması lazım? 70'ten. Valla normalde hiç çalışmadığı için nerede durması gerektiğini bilmiyorum ama normalde yağ göstergesi 90'da duruyor.
Bu da muhtemelen 70'te. Şey ya bak hani orijinalinden aynı mesela. Orijinal de çıkarken şöyle bir kademeli çıkıyor. Böyle Hı hı. hani çok yavaş değil. Hani Evet, tak tak seri diye değil. atıp tak tak Ha, diye tak iniyor. tak diye çıkıyor. Bu da aynı şekilde tak tak diye çıkıyor. Ama normalde zaten yağ sıcaklığı göstergesi hararet, yani su sıcaklığı göstergesine göre her zaman bir tık yukarıda olur. Mantıken zaten yağ burada suya göre daha fazla ısınır motorun içinde olduğu için. Vallahi şahane. Şimdi birazdan evin oraya gelip istop ettikten sonra bakalım kapattığımızda diğer göstergelerle birlikte ışık söndükten sonra hangi noktaya inecek? Sıfır noktasına inecek mi? Normalde zaten aslında belki hararet göstergesini normalde olması gerekenin 2 birim üstünde bırakmak daha mantıklı olabilir. Hani harareti olduğundan daha yüksek göstermesi insanın belki biraz daha dikkatli sürüş yapması için bir katkısı olabilir. Neyse, yavaştan eve doğru gidelim. Sonra teşkilatı toplayalım. Genel bir temizlik yapalım. Bu da bizden 508 ailesine hediye olsun. Şu anda bak yükseldi bayağı. Şu anda gözlerim yaşardı. İlk defa iki sıcaklık göstergesinin de aşamalı olarak arabayı aldığımdan beri yükselişine şahitlik ediyorum. Normalde ben hararet göstergesi noktasında her gün işte arabanın suyunu kontrol eden birisi olarak hani ne olur ne olmaz hararet göstergesi çalışmıyor, ama Allah'tan arabada yağ göstergesi, yani yağ sıcaklığını gösteren bir gösterge olduğu için hani ben oraya referans biliyordum. Hani yağ sıcaklığı düşüyorsa hani motor sıcaklığı da tabii ki hani yağın soğuduğu bir yerde su zaten soğuyordur mantığıyla biraz yaklaşıyordum. Aslında bu çok doğru bir yaklaşım olmasa da en azından öyle bir vicdani rahatlama yaratıyordu. Şimdi hararet göstergemiz de çalışıyor gibi görünüyor. Mesela şu anda su sıcaklığı daha fazla oldu. Daha fazla yükseldi. Bakalım bir yerde duracak mı? Yükseldi bir daha şimdi. 80 derecelere yükseldi. Biraz gezelim. Aynen. Heh. Şu anda 90'ın oralarda. Ben şuradan bakınca çünkü tam arada gözüküyor 85 gibi. Yani referans noktası, hatta ben şöyle göstereyim. Şu şekilde görünüyor. Hararet biraz aşağıya indi. Şimdi istop edeceğim. Bakalım nereye düşecek. Şimdi istop edince de şurası önce kararıyor. Yine de takip etmeye çalışın. Buradan ben görebiliyorum ama siz göremiyorsunuz tabi. Hani çok hafif görebiliyorum. Şimdi şey yapacağım. Kontağı açacağım sadece. Heh. Şimdi kontağı açacağım sadece. Kontağı açınca ışık yanmıyor ama şimdi yandı. Şimdi normal sıcaklığına geldi. Kapatınca bir tık yukarıda duruyor abi. Bak. Oraya biz ışık kuralım. Işık kurabilir miyiz oraya? Biraz. Bak bir tık yukarıda duruyor sanki. Şeye göre, yağ göstergesine göre. Gördün mü? Şöyle bakarsan. Şöyle bakarsan bak. Şu şekilde bakarsan. Bak. Yağ göstergesine bak. Gel ekrana bak. Görünmüyor. Ha, görüyorsun değil mi? Yağ göstergesine göre bir tık yani yukarı. Evet arkadaşlar, şimdi montajımızı gerçekleştirdik. Yeni motorumuzu taktık. Şimdi bu soketleri tekrardan yerine takıyorum. Nasıl söktüğümü göstermiştim. Takarken de aynı şekilde bu siyah anahtar buraya engel olacak. Dolayısıyla bu anahtarı yavaş yavaş kaldırıp bu şekilde kaldırıp yerine oturtuyorsunuz arkadaşlar. Yani bu anahtarı direkt bu şekilde saat yönünün tersine ittirmeniz anahtarın yerine girmesi için yeterli oluyor. Diğer soketimizi de zaten klasik bir soket. Şimdi arkadaşlar bunu böyle taktık. Bunu böyle taktıktan sonra şurada mandallar olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bunu buraya takarken öncelikli olarak şu alt kısmını orayla kavuşturmaya dikkat etmekte fayda var bence. Şöyle aşağı götürürken hani aşağı kısım daha önde gibi hareket edip sonra bu arkasını bu şekilde ittirip bunu böyle yerleştiriyoruz. Zaten gördüğünüz üzere şu anda bizden şu noktalarda vida istediğini göreceksiniz. Bu oynamayı görüyorsunuz. Bunu buraya vidaladığımızda zaten bu oynamayı kesecektir. Şimdi vidalarımız buradaydı. Bir tanesi şurada. Bir diğeri de burada. Şu şekilde bir tanesini buraya takacağız şimdi. Çok da sıkmayın. Zaten belli bir noktaya ulaştığı zaman o hissedecektir arkadaşlar. Böyle tatlı sert. Hemen oynamasını engelleyecek. Tıkırtı yapmasını, yerinden çıkmasını engelleyecek kadar sıkmanız yeterli olacaktır. Dolayısıyla bunu
hani bijon sıkar gibi sıkmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Atar, yalama olur, içinden dilini kırar. Bunu böyle çevirip sıktık. Şu direnç noktasına geldim mi tamam, yeterli arkadaşlar bu. Şimdi önce küçük parçamızı yerine takalım. Bunu sökerken göstermiştik zaten. Bakın burada geçtiği noktalar şu noktalar. Dolayısıyla bu parça buraya bu şekilde oturduğu için çıkartırken bunu bu şekilde zorlamayın arkadaşlar. Yani elinizi, tırnaklarınızı şuraya geçirdikten sonra, şu şekilde geçirebildikten sonra bu parçayı kendinize doğru çekin. Yani bu parçayı böyle yukarıya çekmeyin. Takarken de aynı şekilde yuvasına oturduktan sonra ileriye doğru şu parçanın üzerinden şu şekilde dikkatli bir şekilde ittirdiğinizde bu parçanın böyle yerine oturduğunu göreceksiniz. Aynı şey, aynı durum bu parça için de geçerli. Bunu buraya yerine takarken şu oturduğu noktaları kavuşturup, mesela yukarıda bakın burada sadece 3 tane geçme yeri var. Dolayısıyla buradakiler gibi sağlam bir şekilde oturup sıkışmasını şu noktada beklemeyin. Dolayısıyla şu şekilde bu parçayı getirdiğimizde şöyle, öncelikle mesela bu noktada, hani bu esnek bir parça olduğu için, hani bence bu benim fikrim, bunu öncelikle şu orta noktasından bastırmakta, sonra sağa ve sola ilerlemekte fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla burayı bastırdım. Sonra şuraya oturtturdum. Sonra buraya geldim. Buraları geçirdim. Farkındaysanız. Ondan sonra en son buraya oturtturuyorum. Tamam. Abi sen de orayı halledersin. Dolayısıyla bu parça buraya sağlam bir şekilde oturmuş oldu. Bunu niye söylüyorum? Çünkü ben parçayı buradan böyle bastırarak böyle ilerlemeye kalkarsam bu böyle bu tarafa doğru pot yapabilir. Hani fizik kuralları çerçevesinde önce şuraya oturtturup sonra buraya ve arkasından buraya ilerlemekte bence fayda var. Şimdi kutup başımızı takalım. Yağ seviyesi iyi diyor. Hararet göstergemiz şimdi bir öncekine göre, değil mi? Yine de böyle hafif yarım birim yukarıda olsa bile daha öncekine göre daha iyi durumda bence. Bunu tekrar ellemeye gerek yok. Bismillahirrahmanirrahim. Arızalanması yakmadı. Çünkü arkadaşlar bu işlemde yapılması gereken çok önemli bir nokta var. Bu tarz elektronik parçaları, biz az önce boşluğumuza geldi. Ama öyle yapmamamız gerekirdi. Daha önce böyle yapmamıştım. Bu tarz elektronik parçaların soketini çıkartmadan akünün kutup başı, artı kutup başını sökmeye özen gösterin. Çünkü elektronik parça, içinde elektrik var. Dolayısıyla bu tarz işlemlerde soketleri yerinden çıkarmadan öncelikle kutup başınızı söktüğünüzden emin olun. Kutup başını çıkartıp parçanın soketini çıkartın ve parçayı sökün. Arkasından parçayı taktığınızda soketini yerine taktıktan sonra kutup başınızı takmaya özen gösterin. Bizim göstergelerimiz çalışıyor gibi görünüyor. Daha önceki durumda bu gösterge arkadaşlar bu sıfır noktasının altında duruyordu. Ben bunu bir söküp tekrardan yerine taktım. Şu parçayı söküp yerine taktığımda bu sefer bunun böyle hani 130 derecelerde olduğunu gördüm. Sonra geri geldi. Sonra istop edince tekrardan sıfıra gelmişti. İnternetten siparişini verdim. AliExpress'ten. Ondan sonra parça geldi. Parçayı yerine taktım. Arkasından bu şekilde oldu, çalıştı. Teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. İnşallah bir kişilere faydası dokunmuştur. Şöyle yapıp dikkatli bir şekilde almaya çalışacağız. Ben bunu daha önce nasıl sökmüştüm? Evet. Ya bunu ayrıca anlatmaya gerek yok. Burada sadece müzik çalsa da olur.